Her şeyimi kaybettim ben. Bütün hayatımı, sevdiğim adamı. Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Bade'nin yaptığı kötülüklerden çok sıkıldık. Bade'nin artık sonu gelsin diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Son derece heyecanlı bir bölüm izledik ve yeni bölümde nelerin yaşanacağını merak etmeye başladık. İlk olarak son sahnenin ardından nelerin yaşanacağıyla videomuza başlayalım. Yeni bölümde Kıvılcım ve Ömer'i neler bekliyor? Dizimizin son sahnesinde Bade, herkesin önünde Kıvılcım'ı rezil etmişti. Kıvılcım yeni bölümde Bade'nin sözleri sonrası ne yapacağını bilemeyecek. Bir yanda gururunun ezilmesi, diğer yanda bunu herkesin önünde, bilhassa Salkım'ın yanında olması Kıvılcım'ın kalbine ayrı bir yük bindirecek. Ben Kıvılcım'ın hiçbir şey demeden bulunduğu ortamı terk edeceğini ve bu süreçte büyük bir üzüntü yaşayacağını düşünüyorum. Zaten zor bir süreçten geçen Kıvılcım, bir de bu sözler yüzünden kendisini toparlamakta daha da zorlanacak. İçine atacak, belki gözleri dolacak. Ama kalabalığın içinde tek bir cümle bile kuramadan uzaklaşmayı tercih edecek. Çünkü Kıvılcım'ın gururu her şeyden önce geliyor ve böyle bir anda sessiz kalması bile aslında büyük bir tepki. O sahneden sonra Kıvılcım'ın yüzündeki ifadeyi hepimiz gördük. Bir anda konuşacak kelime bulamadı. Çünkü mesele sadece bir laf değil, Kıvılcım'ın itibarına atılmış çok ağır bir gölgeydi. Hele ki kalabalığın içinde, insanların bakışları üzerindeyken, insanın boğazı düğümlenir ya, işte Kıvılcım tam olarak onu yaşayacak. Eve gittiğinde de bu duyguyu bir anda atamayacak. Kendini suçladığı anlar olacak. Ben nerede hata yaptım diye düşünecek. Sonra da asıl suçlunun Bade olduğunu bilse bile o kırgınlığı üzerinden atmak kolay olmayacak. Ömer ise bu süreçte Kıvılcım'ın yanında olmak istese de bir yandan da Bade'nin yanında olması gerekecek. Ömer'in zor bir sürecin içerisine gireceğini düşünüyorum. Kıvılcım'ın yanında durmak istiyor. Onun kırıldığını görüyor. Ama Bade'den de kolay bir şekilde vazgeçemeyecek. Çünkü Bade hamile. En azından Ömer Bade'nin hamile olduğunu sanıyor ve Bade bir süre daha bu hamilelik yalanını sürdürecek. Ben çok geçmeden Bade'nin yalanlarının ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ancak bu yalanlar ortaya çıkınca da Bade'nin kolay bir şekilde pes edeceğine inanmıyorum. Bade psikolojik sıkıntıları olan bir karakter ve Ömer'e kafayı çoktan taktı. Bundan dolayı Ömer'den kolay bir şekilde vazgeçmeyecek. Ömer'le arasına bir ayrılık girerse bunun sebebinin Kıvılcım olduğunu düşünüp Kıvılcım'dan bir intikam almaya çalışabilir. İşin tehlikeli tarafı da burada. Bade'nin kendini haklı görmeye başladığı an yaptığı her şeyi meşrulaştıracak ve ortalığı daha da karıştıracak. Ömer'in burada en büyük sıkıntısı şu olacak. Kıvılcım'a sahip çıkmak istese bile Bade'nin oluşturduğu algı yüzünden her hamlesi yanlış anlaşılabilir. Bade tam da bunu kullanacak. Ben hamileyim, beni yalnız bırakıyor diyerek Ömer'i hem duygusal hem de vicdani bir köşeye sıkıştıracak. Ömer bir yandan Kıvılcım'a açıklama yapmak isteyecek. Bir yandan da Bade'nin oyunlarını bozmaya çalışacak. Ama bu ikisini aynı anda yapmak neredeyse imkansız. Bu yüzden Ömer'in çelişkileri büyüdükçe Kıvılcım'ın da sabrı azalacak. Ömer suskun kaldıkça Kıvılcım bunu beni korumadı diye okuyabilir. Öte yandan dizimizin yeni bölümünde Kıvılcım işine odaklanmak isteyecek. Kafasını dağıtmak, yeniden ayağa kalkmak ve kendini toparlamak için işe sarılacak. Bu süreçte Tuncay'ı yayına konuk olarak alacak. Kıvılcım'la Tuncay'ı bir arada gören Ömer'in kıskançlık krizlerine gireceğini düşünüyorum. Ancak elinden bir şey gelmeyecek. Çünkü bir tarafta Kıvılcım'a karşı içten içe büyüyen bir korku var. Onu kaybetmekten korkuyor. Diğer tarafta Bade'nin hamilelik iddiası yüzünden vicdanı da sorumluluk duygusu da onu geri çekiyor. Ben sizlere önceki analizlerimde gelecek bölümlerde Tuncay ile Kıvılcım arasında bir birliktelik görebileceğimizi söylemiştim. Bu ikilinin arasındaki uyum daha o zamanlardan bana yansımıştı. Böyle bir ilişki görmek Kıvılcım ve Ömer'in ilişkisine farklı bir boyut kazandırır. Çünkü Kıvılcım yaşadığı tüm bu olaylardan çok sıkıldı ve artık hayatında yeni bir sayfa açmak isteyebilir. Tuncay da son bölümlerde önemini yitirmiş bir karakterdi. Kıvılcım'la Tuncay'ın arasında bir ilişki görmek Tuncay'a da tekrar yeni bir boyut kazandırabilir. Hikayesini yeniden canlandırabilir.
Kısacası ben kısa bir sürede olsa bu ikilinin yakınlaşma ihtimalini yüksek görüyorum. Üstelik Ömer'in kıskançlığı sadece bir anlık tepki olmayacak. Tuncay'ı ekranda gördükçe Kıvılcım'ın gülümsemesi bile Ömer'in içine dert olacak. Kıvılcım ise tam tersine benim de bir hayatım var diyerek daha dik durmak isteyecek. Peki Nursema'yı yeni bölümde neler bekliyor? Nursema'nın seçimi İlhami mi olacak yoksa Asil mi? Gelelim bu sorunun cevabına. Son bölümden sonra Nursema büyük bir kararsızlığın ortasında kalmaya devam etmişti. Bir yanda hayatına yeniden giren İlhami, diğer yanda Asil. Nursema, Asil'in kendisi için ne kadar yanlış birisi olduğunu biliyor. Ancak yine de kendisini Asil'den alıkoyamıyor. Asil'in yaptığı hareketler, Nursema'ya karşı kurduğu planlar, Nursema'yı yavaş yavaş bu ilişkinin içerisine çekiyor. Yeni bölümde de Asil'in Nursema üzerindeki planları devam edecek ve Nursema giderek kendini Asil'e kaptırmaya başlayacak. Ayrıca yeni bölümde İlhami'nin babasının tekrardan dizimize dahil olması ve Nursema için söyleyeceği sözler Nursema'yı fazlasıyla etkileyecek. Nursema bu süreçte ne yapacağını bilemeyecek. Nursema'nın artık net bir karar vermesi gerekiyor. Ya Asil'i seçecek ya da İlhami'yi. Bu konuda sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Sizce Nursema Asil'i mi seçmeli yoksa İlhami'yi mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi benimle paylaşın. Ayrıca ben Asil'in Nursema'ya gerçekten aşık olduğunu düşünmüyorum. Asil tehlikeli bir karakter ve Ünal ailesiyle ilgili derdini biliyoruz. Ünal ailesine karşı kuracağı planda Nursema'yı kullanmak isteyecektir. Nursema'yı kendi yanına çekip Ünal ailesiyle onu karşı karşıya getirmeye hedefleyecektir. Ve ben kısa sürede Asil'in bu hedeflerinde başarılı olacağını düşünüyorum. Nursema'nın duygularıyla oynadıkça Nursema'nın da hem ailesiyle hem çevresiyle gerilimi artacak ve Asil tam da bunu isteyecek. Şimdi gelelim Fatih ve Başak'a ve Fatih'in dizimize devam edip etmeyeceği sorusuna. Dizimizin yayınlandığı gün gündeme düşen bir haber herkeste şok etkisi yarattı. Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün yasaklı madde testi pozitif çıkmıştı ve bunun üzerine yapım ekibi oyuncuyu diziden çıkarma kararı almıştı. Fatih karakterinin ise dizimize devam edeceği ancak başka bir oyuncu tarafından canlandırılacağı söylenmişti. Bu durum sonrası izleyiciler şaşkınlığını gizleyemedi ve bu duruma büyük tepki gösterdi. Şu anlık bu konuda net bir geri dönüş yok. Ancak ben izleyici tepkilerinden dolayı yapım ekibinin kararını değiştirebileceğini düşünüyorum. Çünkü Doğukan Güngör de yaptığı hatanın farkında olduğunu ama hayatta ikinci bir şansı hak ettiğini söylemişti. Bundan dolayı ben yapım ekibinin bu şansı verebileceğini düşünüyorum. Ancak bunun net bir haber olmadığını da özellikle belirtmek istiyorum. Bu konuda benim fikrimi soracak olursanız, eğer sorun adli kontrolün devam etmesi ve izleyici tepkilerinden kaçınmaksa, adli kontrol bitene kadar ve izleyicilerin tepkisi dinene kadar oyuncuyu dizimizde göstermemek, sonrasında ise gidişata göre Fatih karakterini tekrar dizimize çağırmak daha doğru bir yol olabilir. Ayrıca izleyicilerden de büyük bir tepki olmadığını görüyorum. Videolarımın yorumlarında evet oyuncunun yaptığı davranış hoş değil ancak herkes hata yapabilir ve hatasından pişmansa affetmek de bize düşer tarzı yorumlar gördüm. Burada sizlerin düşüncelerini de yorumlar kısmında bekliyorum. Ancak ben yapım ekibinin geri adım atacağını ve Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün dizimizde kalacağını düşünüyorum. Çünkü Fatih dizimizin başından beri dizimizde olan bir karakter ve dizinin ana omurgasını oluşturuyor. Zaten bu kadar veda görmüşken bir de Fatih'in vedasını görmek dizi izleyicileri açısından hiç hoş olmaz. Umarız yapım ekibi burada bir geri adım atar ve Fatih karakterini dizimizde görmeye devam ederiz. Ve Fatih'i Doğukan Güngör'le izleriz. Çünkü biz bu şekilde alıştık. Şimdi bu karakteri başka bir oyuncunun canlandırması karakterin benliğini bozar ve izleyici açısından izlenirliği düşük kılar.